Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hamur yoğurmadan herkesin yapabileceği kolaylıkta pamuk gibi yumuşacık nefis bir Ramazan pidesi tarifi hazırladım. Şimdi vakit kaybetmeden pidemin yapımına başlıyorum. İlk olarak ön mayamı hazırlıyorum. Ön maya için 1 su bardağı ılık su, 1 paket instant maya ve 1 tatlı kaşığı toz şekeri kabıma alıyorum. Üzerine 1 su bardağı da un ekliyorum ve bir çırpıcı ile bu karışım homojen bir kıvama gelinceye kadar güzelce karıştırıyorum. Daha sonra üzerine bir streç filmle kapatıyorum ve yarım saat oda sıcaklığında dinlenmeye bırakıyorum. Dilerseniz bu karışımı sizler akşamdan da hazırlayabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi ön maya çok güzel bir şekilde kabardı. Şimdi önceden elemiş olduğum 4,5 su bardağı unumu yoğurma kabıma aldım ve ön mayayı unumun üzerine ilave ediyorum. Ve hiç karıştırmadan üzerine suyumu ekleyerek karıştırmaya devam ediyorum. Bu tarifte kesinlikle elle yoğurmak yok. Hamurumuzu spatula ile karıştırarak hazırlayacağız. Hamurum homojen bir kıvam alıncaya kadar spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Ve daha sonra üzerine 1 tatlı kaşığı tuzumu ve bardağın dibinde kalan son suyu da ekleyerek karıştırmaya devam ediyorum. Ben bu aşamaya kadar tarifimde toplamda 2 su bardağı su kullandım. Ve kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü klasik 200 mililitrelik su bardağıdır. Sizlerin de hamurunuzun bu kıvamını yakalayana kadar yavaş yavaş kontrollü bir şekilde suyunuzu ilave etmenizde fayda var. Görmüş olduğunuz gibi spatula ile güzel bir şekilde hamurumu karıştırıyorum. Hamurumun kıvamı o kadar yumuşak ve güzel oldu ki kısa süre içerisinde spatula ile karıştırarak hazırladım. Eğer evlerinizde böyle bir spatulanız yoksa tahta kaşıkla karıştırarak da pidenizin hamurunu hazırlayabilirsiniz. Artık hamurumun kıvamı oluştu ve elimi hafiften suya bandırarak hamurun yüzeyini düzeltiyorum. Daha sonra üzerini bir streç filmle hava almayacak şekilde sıkıca kapatıyorum. Ve üzerini temiz de bir bez örterek oda sıcaklığında mayalanmaya bırakıyorum. Benim hamurum oda sıcaklığında o kadar güzel mayalandı ki neredeyse yoğurma kabından taşmak üzereydi. Görmüş olduğunuz gibi file gibi göz göz olacak bir şekilde güzelce mayalandı. Şimdi hamurun maya kokusunu almak için yine spatulamla şöyle bir karıştırıyorum. Hamurun arasında oluşan hava kabarcıklarını aldıktan sonra masamı bolca unluyorum ve hamuru masamın üzerine alıyorum. Hamurumuz oldukça yumuşak ve ele yapışan bir kıvamda olduğu için bu aşamada hamuru toparlarken bolca un kullanmamız gerekiyor. Aksi takdirde hamur elimize çok fazla yapışabilir. Şimdi altını da üstünü de unlamış olduğum hamurum elime yapışmaması için böyle bir hamur kesme aparatıyla kenarlardan içe doğru katlıyorum. Ve daha sonra toplamış olduğum hamurumu ortadan ikiye ayırıyorum. Bu pide tarifinde toplamda 2 tane pide elde ediyoruz. Sizlerin de görmüş olduğu gibi pidelerimizin yapımında çok az malzeme kullandık ve tam 2 tane pide elde ettik. Bu tarif gerçekten çok ekonomik ve az malzemeli bir tarif oldu. Şimdi toparlamış olduğum hamurlarımı pişirmek için tepsime alıyorum ve tepsime yağlı kağıt serdikten sonra üzerine mısır unu serpiştirdim. 2 hamurumu da güzelce toparladıktan sonra tepsilerimin içine alıyorum. Pidelerimizi tepsinin içinde açarken yapışmaması için altına un serpiştirmemiz gerekiyor. Eğer evinizde mısır ununuz yoksa buğday unu da kullanabilirsiniz. Şimdi tepsime aldığım hamurlarımı elimi ara ara una batırarak bu şekilde yuvarlak formda açmaya devam ediyorum. Bu noktada hamuru iyice inceltmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü yarım saatte tepsi mayasına bıraktığımızda hamurlarımız daha da kabaracaktır. Bu tarif benim yıllardır her Ramazan yaptığım garanti pide tarifidir.
Mutlaka ama mutlaka tarifimi ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. Pidelerimin ikisini de güzelce açtıktan sonra üzerlerini temiz bir bezle kapatarak oda sıcaklığında yarım saat tepsi mayasına bırakıyorum. Hamurumuz oda sıcaklığında yarım saat bekledikten sonra çok güzel bir şekilde kabardı. Şimdi pidelerimiz 2 tane olduğu için 2 tane yumurta sarısını kabımın içerisine aldım ve üzerine 1 yemek kaşığı sulu ev yoğurdundan ekledim. Güzelce karıştırdıktan sonra pidelerimin üzerine bu karışımdan sürüyorum. Hazırlamış olduğum karışımın yarısını bu pidenin üzerine sürüyorum ve her tarafına gelecek şekilde sürmeye özen gösteriyorum. Yarısını da diğer pidemin üzerine sürmek üzere kenara ayırıyorum. Ve şimdi artık pidemizi hazırlamanın en keyifli aşamasına geldik. Pidemizin klasik şeklini vermek için şöyle 2 parmak ucumla baklava dilimi gibi dilimlere ayırıyorum. Ve tersini çevirip yine aynı şekilde parmak uçlarımla kare şeklinde dilimleyerek pidemin şeklini vermiş oluyorum. Ve bu arada ben pidemin şeklini verirken fırınımı da ısınması için 180 dereceye ayarladım. Pidenizi hazırlarken mutlaka fırınınızı en az 10 dakika önceden ısıtmanız gerekiyor ve bu pideyi kesinlikle yüksek ayarda pişirmemeniz lazım. Şimdi üzerini susam ve çörek otu karışımıyla süsledikten sonra pişirmek üzere önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırınıma götürüyorum. İlk pidem fırında pişerken ben de ikinci pidemi hazırlamaya devam ediyorum. Ve bu arada sizlere de ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz lütfen aşağıda bulunan beğen butonuna basmayı ve benim için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Ve hala kanalıma abone olmadıysanız bu videomu izledikten sonra hemen şimdi ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak bildirim zilini de açarsanız paylaşmış olduğum bütün tariflerden anında haberdar olursunuz. Bu arada ilk Ramazan pidemizde altı üstü nar gibi kızarıncaya kadar güzelce fırınımda pişti. Şimdi fırınımdan çıkardım ve ilk sıcağı çıktıktan sonra hemen sizlere dokusunu da göstermek için ortadan ikiye bölüyorum. Görmüş olduğunuz gibi o kadar güzel, o kadar lezzetli bir Ramazan pidesi oldu ki bundan sonra pidecilerden, fırınlardan pide almaya son vereceksiniz. Zaten sizlerin de görmüş olduğu gibi yapımı oldukça kolay ve oldukça az malzemeli bir pide tarifi oldu. Bu yüzden gönül rahatlığı ile evlerinizde kendi pidelerinizi kendiniz hazırlayabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sonraki tariflerimde de görüşmek ümidiyle. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.